firma sahiplerinin ya da karar vericilerin Endüstri 4.0'ın ya da dijitalleşmenin faydalarını anlamayla ilgili problemleri var. Buradaki önemli problemlerden bir tanesi belki biraz sert bir söylem olabilir ama bugünkü konumuz Rusya ve Ukrayna savaşının etkileri. Patronları ikna etmenin tek yolu yatırım geri dönüş oranını, geri dönüş süresini doğru hesaplamak. Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemiyle de birleştikten sonra şunu gördük. Tedarik zincirlerinde bir kırılma oldu. Hiç kimsenin datası çok kıymetli değil. Ve en büyük datanın güvenilirlik problemi zaten kurum içinde olduğu zaman. Bu yüzlerce araştırma var bununla ilgili. Know-how'da kişilerdeki, insanlardaki de üretimdeki bilgi birikiminin paylaşılabiliyor olması. Bir tane ben burada işte yerel bir MES çözümü alayım. Oradan işte OI'yi ölçeyim. Ölçtün OI'yi. Peki kurum çapında bunu yaydın mı departmanlar arasında ya da tedarikçilerinle ya da müşterinle bu interaksiyonu sağlayabildin mi? Maalesef şu anda yatırım yapmayan firmalar, yatırım yapanların arkasında kalmaya mahkum olacaklar. Enerjiyi daha iyi uzaktan yönetebilirsek, enerji kullanımını yönetirsek biraz daha faydası olur. Ama hala enerji kaynakları Rusya'ya bağımlı, Ukrayna üzerinden geliyor. Karanlık fabrika çok verimli de çalışsa, insana bağlı da olmasa, bir şey üretemedikten sonra, ham madde, ara mamul gelmedikten sonra o fabrika üretemez hale geliyor. Merhaba, PTC ile Sanayi Sohbetleri'nin birincisine hoş geldiniz. Burada sektörde farklı tecrübelere sahip arkadaşlarımızla beraber bir sohbet ortamında tecrübelerimizi paylaşma amacındayız. Bilgehan Baykal, PTC firmasının gelişen bölgeler, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden sorumlu yöneticimiz burada. Ozan Aksakal, Redington firmasının kanal satış müdürü. Ve Özgür Aslan, dijital dönüşüm uzmanlarından Brand IT ve akıllı fabrikalar firmalarının ortağı olarak burada bir aradayız. Bugünkü konumuz Rusya ve Ukrayna savaşının etkileri. Bilgen, biraz bu etkilerden bahsedebilir misin? İşte 2022'nin Şubat'ı gibi patlayan bir kriz bizim hayatımıza girdi. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle beraber. Bunun çeşitli etkileri oldu dünya üzerinde. Türkiye üzerinde de etkileri oldu ama dünya ekonomisi üzerinde etkileri oldu. En çok etkilenenlerden bir tanesi Avrupa Birliği oldu. Ne gibi? İşte yani iki temel etkisi oldu öncelikle. Bir tanesi bunlardan enerji maliyetlerindeki artış, bir de gıda maliyetlerindeki artış olarak. Çünkü Ukrayna ile Rusya'ya baktığın zaman dünya buğday, mısır ve ayçiçek üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Ve zaten enflasyonist bir ortamdayken gıda enflasyonu, enerji maliyetlerinin artması, enerji enflasyonu aslında dünya üzerinde belli makroekonomik ve politik etkileri de oldu. Yani mesela baktığımız zaman dünyadaki huzursuzluk endeksinin arttığını görmeye başlıyoruz. Yani toplumsal bir takım huzursuzlukların olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin de halkların gıdaya erişimine çeşitli problemler olduğunu görüyoruz. Yani enerji maliyetlerindeki artışın şöyle bir etkisi oldu. O kadar zincirleme bir etki ki yani mesela biz Trump seçimi kaybettikten sonra ve Biden geldikten sonra Amerika'da Paris İklim Anlaşması'nı konuşuyorduk. Tekrar yeşil bir ajandaya dönüşü konuşuyorduk. Şu an bütün iklim değişikliği ile ilgili hassasiyetler bir anda yerle bir oldu. Tekrar kömür konuşmaya başlıyoruz. Çünkü neden? Enerji tedariği ile ilgili ciddi majör problemler olduğu için. Dolayısıyla buradan bir önemli bir şey olduğunu görüyoruz, problem olduğunu görüyoruz. İkincisi tabii Rusya'nın Ukrayna ile ilgili NATO'ya ve işte onun NATO güdümündeki ülkelere, Avrupa Birliği'ne ve benzeri ülkelere yaptığı deklarasyonla ya da açtığı savaşla diyelim Avrupa'daki farklı bu sefer güvenlik paradigmasında bir değişme olmaya başladı. İşte Polonya, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerde. Bunun tabii ki bütün küresel anlamda tedarik zinciriyle ilişkileriyle de bir ilgisi var. Aynı şekilde yine birleşik olarak baktığımız zaman çok da makroekonomik perspektifi genişletmeyi istemiyorum ama bir baktığımız zaman da Çin-Tayvan arasındaki problem nedeniyle de işin başka bir boyutu tetiklendi. Dünyada bir tedirginlik oldu aslında. Evet. Yani herkese etkiliyor. Doğru. Bu Aslında savaştan önce pandemiyle de başlayan bir süreç. Yani bu pandemiyle bazı bu tip etkileri görmeye başlamıştık, öyle değil mi?
Evet, aslında pandemiyle birlikte değerlendirecek olursak hem bir tedarik zincirindeki kırılımdan, bozulmadan söz edebiliriz. Buna paralel olarak aslında tüketim zincirindeki kırılmadan da hakeza söz edebilirdik ki bu pandeminin başıyla birlikte 2020 yılından günümüze kadar çok sayıda açılmalar, kapanmalar ülke bazında oldu. Buradaki çeşitli verilere göre %50'ye yakın üretim kapasitesinin düşüşünden söz ediyoruz. Bu sürecin sonuna geldiğimizi düşündüğümüz noktada özellikle Rusya-Ukrayna savaşının çıkıyor olması da başta ham madde olmak üzere değerli metaller ya da ara mamuller gibi sanayinin, üretimin ihtiyaç duyulabileceği fiziksel aslında gereksinimlerde bir kısıtlamaya neden oldu. Tek etkisi bu mu oldu? Tabii ki hayır. Bu da ek olarak sayabilirsek insanların çalışamıyor olması, fiziksel olarak kişilerin yani bir bilginin bulunduğu ortamdan uzak kalıyor olması bize en büyük öğretileri oldu. Bu tarz yaşadığımız zorluklarla ilgili aslında çözüm arayışlarına girdiğimizde de ya da bunu nasıl önleyebilirdik ya da önleyen firmalar nasıl bunun üzerinden geldi noktasında da biraz düşündüğümüz zaman aslında uzun süredir belki hayatımızda konsept olarak yer alan karanlık fabrikalar, dijital dönüşüm çözümlerinin önemi bir kere daha anlaşıldı. Bununla ilgili belki geliştirilebilecek firmalara özgü ya da kullanılan üretim metotlarına özgü çözümlerle bunların daha da etkilerini minimize etmek mümkün. Aslında insanoğlu zorluklarla karşılaşınca daha esnek olmayı ve daha dayanıklı olmayı öğreniyor. Buradan aslında pandeminin ve savaşın bize getirdiklerinden de bunlardan bahsedebiliriz. Özellikle uzaktan çalışma ile ilgili yapılan çalışmalar sırasında bazı daha verimli çalışma ortamları yaratmakta mümkün olduğunu görebildik bazı ortamlarda. Peki yani bu etkilerden bahsettik. Hem savaş hem pandemi. Özgür, biraz bu etkileri minimize etmek için firmalar ne gibi önlemler almalı? Pandemi 2 yıllık bir süreçti. Daha da biraz daha devam edecek. Daha bu sabah dinledim. Türkiye'deki ortalama günde kayıp sayısı, Covid'den dolayı kayıp sayısı 30'lar civarında. Yani geçen sene 30 dendiği zaman biz bayağı titreyerek evlere kapanıyorduk. Şu an biraz daha alışılabilir, kontrol edilebilir hale geldi. Pandemi bitmedi henüz. Fakat pandemi ile Ukrayna krizi arasında dijital teknolojilerden veya endüstriyel dijitalleşme açısından şöyle iki fark var. Şimdi dijitalleşmeyi hepimiz konunun uzmanıyız. Şöyle tanımlayabiliriz. Dijital teknolojilerden veya verilerden yararlanarak iç süreçlerini geliştirme veya onları kolaylaştırma, hızlandırma. Yani siz bir dijital dönüşüm teknolojisine veya bir yatırım yaptığınız zaman makinelerinizin daha hızlı çalışmasını, fabrikanızın bir anda uçuşa geçmesini beklemiyorsunuz. İş süreçlerinizi, tanımladığınız süreçlerinizi iyileştirmeyi veya hızlandırmayı bekliyorsunuz. Bu sayede bir fayda sağlıyorsunuz. Pandemide kaybettiğimiz şey insan gücüydü. İş gücünü kaybettik çünkü fabrikalardan evlerine gömmek zorunda kaldılar. Büyük bir beyaz yaka veya kısıtlı bir mavi yaka. Onu hızlı bir şekilde telafi ettik. Birinci senenin sonunda neredeyse uzaktan çalışmaya, uzaktan yönetmeye. Zaten bizim de uzmanı olduğumuz o nesnelerin internet konusu fabrikaları, makineleri, süreçleri uzaktan yönetme, uzaktan kontrol konusunda hızlı davrandı. Bu işi yıllardır anlatıyoruz. Baştan yatırım yapmış olanlar hemen doğrudan bir hafta içinde arkadaşlar herkes evinden çalışıyor. Fabrikayı uzaktan bir MES uygulamasıyla, bir IoT platformuyla yönetebiliriz deyip hızlı geçiş yaptılar. Diğer firmalar da bunun faydasını belki önündeki 2-3 yıl içinde yapacağı yatırımı hemen yaparak uzaktan yönetimi geçti. Ukrayna krizi ise farklı bir durum. Ciddi bir enerji krizi ortaya çıkardı Bilgehan'ın da söylediği gibi. Ve ne zaman biteceği, nasıl atlatılacağı bilinmiyor. Enerji krizi bir enflasyonist politikalar, ekonomiye yol açtı. Buna karşı önlem almaya çalışıyor firmalar ve dijital dönüşümün çok bir etkisi olmayacak gibi bu konuda. Ne faydası olur? Enerjiyi daha iyi uzaktan yönetebilirsek, enerji kullanımını yönetirsek biraz daha faydası olur. Ama hala enerji kaynakları Rusya'ya bağımlı, Ukrayna üzerinden geliyor. Çin, Avrupa tren yolu Rusya'dan geçiyor. Tedarik, elektrik, doğalgaz, her şey bu savaşın bir an önce bitmesiyle çözülecek gibi. Son olarak şöyle toparlayayım.
pandemi yüzünden dünya ekonomisi 2 yılda beklediği %2.3'lük bir gelişimi yapamadı. Yani öyle bir geçen Dünya Ekonomik Forum'da yayınlanan bir rapor var. Pandemi olmasaydı dünya ekonomisi %2.3 daha büyüyebilirdi. Ukrayna krizi için şu an söylemek mümkün değil ama neredeyse daha da 2 katı kadar bir kaybımız var diye biliyorum 6 ayda, ama sizin fikriniz nedir orada, onu merak ediyorum. Yani şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ve pandeminin etkilerinin dışında önemli olan bir konu daha var bence. Biz küreselleşme sonrası dönemi şu an tarif ediyoruz, aslında tartışıyoruz. Neden? Şimdi küreselleşmeyle beraber olan şey şuydu. Gelişmiş olan ülkeler, özellikle Batı dünyası üretimini biraz daha uzak doğuya outsource etmişti. Üretimin önemli bir kısmı Çin'de yapılıyordu, hizmetlerin önemli bir kısmı Hindistan'dan sağlanıyordu. Ancak farklı sebeplerden dolayı bu döngü bence uzun bir süre geri dönmeyecek şekilde geriye alındı. Şöyle ki, baktığımız zaman Çin'in çok ciddi bir emlak ve finans krizi içinde olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde yaşlanan bir nüfusu var. Üçüncü olarak da teknolojinin getirdiği, özellikle gelişmiş ülkelerin getirdiği işte smart manufacturing gibi ya da işte nesnelerin interneti, Endüstri 4.0 gibi inisiyatifler nedeniyle toplam faktör verimliliğindeki, yani üretim faktörleri içindeki emeğin payından sağlanan avantajı Çin'in düşmeye başladı. Özellikle büyük kurumlar açısından, Endüstri 4.0'ı tatbik edenler açısından. Bu nedenle bu iki faktörle de Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemiyle de birleştikten sonra şunu gördük. Tedarik zincirlerinde bir kırılma oldu. Şimdi tedarik zincirinde kırılma olmanın kurumlar açısından önemine şöyle bir önemi var. Büyük bir, çok birbirinden farklı odalardan oluşan bir ev gibi düşünelim. Eskiden aslında yani gözümüzün bağlı olduğunu düşünelim. Eskiden gözümüz bağlı olarak bize bir fener verselerdi sınırlı sayıda odayı gezip şey yapabiliyorduk aslında. Görebiliyorduk, yolumuzu bulabiliyorduk. Daha büyük bir vizibiliteye sahiptik. Şu an hem tedarik zincirindeki kriz, hem enerji maliyetlerindeki kriz, hem enerji uygulamalarındaki değişiklik nedeniyle tedarik zincirleri artık o kadar şey değil. Nasıl diyelim? Birbirine bağlı değil. Yani bugün limanlarda çok ciddi bir tanker planlama gibi bir problem var. Yani tankerler yanaşamıyor. Sevkiyatlar yapılamıyor. Lojistikte majör problem var. Lojistik problem olduğu zaman uçtan uca o bütün üretime doğru yansıyor. Üretime doğru yansıdıktan sonra bunun etkisine siz yarı mamul, bitmiş ürün, yarı mamul ve ham madde planlamanızı yapamaz hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bizim OEM dediğimiz, yani orijinal ekipman üreticilerinden fason üreticiye kadar ki zincir baştan sona kırılıyor. Şimdi eğer siz gözleriniz hep bağlıyken ve kendi şeylerinizi, aslında organizasyonunuzda bir vizibiliteniz yoksa, kendi üretiminizi, tedarikçi ilişkilerinizi vizibilite yapamıyorsanız doğru tahminleme, finansal planlama yapamazsınız. Bunun sonucu da uçtan uca nakit akışına kadar gider. Dolayısıyla bunun böyle bir bize etkisi var. Kurumların bakması gereken en önemli konulardan bir tanesi bu bence diye düşünüyorum. Şimdi birkaç konudan bahsettik. Karanlık fabrika dedik. Özgür, bu savaşın dijital dönüşüme olan, yani dijital dönüşüm bu savaşın etkilerini minimize etme konusundaki şüphelerinden bahsetti. Sen de tedarik zincirindeki kopmalardan bahsediyorsun. Bence aslında şey şu, dijital dönüşümü eğer biz karanlık fabrika olarak düşünürsek, belki o zaman hakikaten dijital dönüşüm şey olmayabilir. Çünkü tedarik zincirindeki kopmalardan dolayı karanlık fabrika çok verimli de çalışsa, insana bağlı da olmasa, bir şey üretemedikten sonra, ham madde, ara mamul gelmedikten sonra o fabrika üretemez hale geliyor. Ham madde, ara mamul gelmiyorsa o zaman just in time'dan bir miktar, bu güvenli stokları arttırarak just in time bir miktar kaçarak ya da genişleterek diyelim, daha hızlı, daha doğru, verimli üretim sağlamak mümkün olabilir. Bunun için de aslında tedarikçileri uzaktan yönetebilmek ya da uzaktan etkileşim sağlayabilmek ya önemli olur. Şöyle katılıyorum. Yani burada tedarikçilerle olan etkileşim önemli. Ama tek başına izlenebilirliğin ötesine bir katman daha koymak gerekiyor. Biz PTC olarak mesela uzun bir süredir dijital ile fiziksel arasındaki etkileşime bakıyoruz. Yani digital thread dediğimiz ya da dijital yield dediğimiz meseleye bakıyoruz. Neden? Siz üretim süreçlerinizi, yani fiziksel tarafı istediğiniz kadar optimize edin. Ama ürün tasarımınız ya da ürün modelinizdeki değişim buna adapte olmuyorsa
aslında burada majör bir şey var, engel var önünüzde. Dolayısıyla ürünün 3 boyutlu modellemesinden bütün yaşam döngüsüne kadar, yaratım sürecinden, gereksinim yönetiminden başlayarak burada ciddi bir adaptasyon gerekiyor. Bizim Türkiye'de gördüğümüz, ben aynı zamanda bölgeye de bakıyorum, bölge biraz daha farklı bakıyor ama Türkiye'de gördüğümüz şey şu. Kurumlar departmantal çözümlere bakmaya çalışıyor. İşte ben bir şey yapayım, MES yapayım, Andon ekranlar alayım, üretimde ne oldu ne bitti bir OE'yi ölçeyim. Ya tamam okey bunu yapın. Ama bu bir yol haritasının başlangıcı olmaz ise, bunu dijitalden tetikletmezseniz, yani ürünün modellemesini ta gereksinim yönetiminden, yani gereksinim yönetimi dediğimiz zaman işin fiyatı, ağırlığı, compliance gereksinimleri, yani uyumluluk gereksinimleri, fizibilitesi, bütün bu mantıkla bakılmadığı zaman, yani bir model bazlı sistem mühendisi perspektifte bakılmadığı zaman aslında bu dijitalle fiziksel bir araya gelmiyor. Dijitalle fiziksel bir araya gelmezse ne olur? Sizin tedarikçinizin yapacağı o fason ilk komponentler eğer buna uymaz ise, yeterli çeviklikte, yeterli zamanda size gelmezse, kırılan tedarik zincirinin üzerine bir unsur daha gelmiş olacak. Şimdi Avrupa'nın, özellikle Avrupa'daki, Almanya'daki büyük otomotiv üreticilerinin en önem verdiği konulardan bir tanesi bu olmaya başladı. Evet, farklı makroekonomik dertlerle uğraşıyorlar ama içeri baktığımız zaman mühendislik anlamındaki şu an ana kurgu bu. Biz henüz Türkiye'de bu şeyi görmüyoruz. Bence önemli dertlerden bir tanesi bu. Orada şöyle bir sorun var. Biz bundan işte 6-7 sene önce bu işlere yoğun bir şekilde ayak uydurmaya çalışıp endüstriyel dijital dönüşüme firmaları ikna etmeye başladığımızda tedarik zinciri problemleri yoktu. Ve onların dijital dönüşümünde, az önce senin dediğin dijital trade yatırım yapın. Sizin bütün çünkü kaynakla ürün arasındaki bağı doğru kurarsanız, tasarımdan gelen müşteriye karşı esnekliğinizi arttırırsınız, maliyetinizi düşürürsünüz, verimliliğinizi arttırırsınız, bunları yaparsınız diyorduk. Şu an o digital thread'le ellerinde tedarik zinciri kırıldı. Kaynak maliyetleri artmaya başladı. Bununla beraber daha arkayı toparlamaya çalışırken müşteriye karşı nasıl esnekliklerini sağlayacaklar, bunu anlatmakta zorlanıyorum ben. Firmalar bu da takılmış durumdalar. Stoklarını düşürüyorlardı. Daha hızlı üretim, just in time üretim yapalım, tedarikçiler olsun, yakında olsun derken şu anda o müşteri esnekliği gitti. Ben finansal stabilitemi sağlayayım, biraz daha düzgün gideyim, verimliliği arttırayım ama enerji maliyetimi koruyayım, daha fiyat belirleyemiyor. O yüzden biz onlarla konuşurken, dijital trade'i anlatırken tamam iyi güzel ama ben sizin bahsettiğiniz o esnekliğimi kaybettim. Kaybedeli aylar oldu ve önünü de göremiyorum diyor. Burada bunu firmalara anlatmakta zorlanıyorum ben açıkçası. Orada nasıl bir strateji izlemek gerekecek? Bu savaşın veya bu krizin bitmesini beklemek gerekiyor. Bu krizin bitmesine rağmen yine enflasyon etkisi en az bir seneyi daha bulacak geriye dönmesini. Tedarikçiler değişti. Pandemide zaten birçok küçük firma kapandı. Çin'le bağı koparmaya çalışan Avrupa, Bilgehan az önce senin dediğin gibi geri dönüşsüz bir yola girdi. Bu tarafa doğru çekti, batıya doğru çekti üretim. Şimdi enerji yüzünden maliyetler bir daha tartışmalı hale geldi. Dediğim gibi başta firmalara dijital dönüşümün nereden başlayıp nereye gitmesi gerektiği konusunda o yol haritası, ki biz bu yol haritası hizmetini de biliyorduk. Bir anda o harita değişikliklere uğramaya başladı. Biz de değişen şartlara göre kendi stratejilerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ben de dijitalleşme konusunda küresel açıdan baktığımız zaman birkaç bir şey eklemek istiyorum. Evet. Şimdi dijitalleşmeyle birlikte aslında dijitalleşmenin olduğu alanlardan küresel etkilerine baktığımız zaman aslında artık bugünün dünyasında bilginin küreselleşmesinden söz ediyoruz. Evet, küreselleşme bir uyguladığımız ekonomik model olarak bunu düşünebiliriz ya da sermayenin, para sermayesinin önündeki bariyerlerin kaldırılması gibi düşünürken artık bilginin önündeki engellerin kaldırılarak bilginin küreselleşmesinden söz ediyoruz. Bu bilginin küreselleşmesiyle aslında bizim için artık yeni sermaye ne olduğu tartışmasında know-how. Aslında bu know-how da kişilerdeki, insanlardaki de üretimdeki bilgi birikiminin paylaşılabiliyor olması. Bunun bir izinin, dijital izinin yaratılabiliyor olması. Bu dijital izinin yaratılmasının bizim tarafımızda sunduğumuz çözümlerde ne gibi artısı var konseptiyle değerlendirirsek bunu yine aynı şekilde pandemi ve savaş döneminde özellikle yaşanılan zorluklara bağlayacak olursak kapanmalar durumunda ya da o bilginin
yapılmasının önüne geçildiği durumda yaratılan bir dijital ikiz sayesinde kaybettiğimiz ya da aksayan zincirlerdeki yerine o parçaları koymamız ya da bunun planlamasını yapabiliyor olmamız çok daha uygun bir alanda gerçekleştiğini görüyoruz. Ki bu özellikle savaşla birlikte duraksayan süreçlerde sadece üretimin uçtan uca ürünün varoluşundan montaj hattından çıkıp son kullanıcıya ulaşması ve bunun arkasında devam eden de sadece bu süreç değil, belki bir servis süreci, belki bir hizmet süreci de bununla birlikte aslında bütün bahsettiğimiz tedarik zincirinin, hizmet tedariğinin parçası. Burada da çok ciddi etkileri olduğunu görüyoruz. Yani burada da tekrar bilgi ve insan niteliğindeki gelişimin, paylaşımın önemi ortaya çıkıyor. Aslında Özgür'ün sorduğu soru yani bu tip bir ortamda insanların daha çok finansal sıkıntılarını ya da finansal olası sıkıntılarını giderecek çözümlere odaklandığı için dijital dönüşümü ikinci plana attıklarını söylemiştin. Bahsettiğin bilginin demokratikleşmesi, yani bilginin herkese erişilebilir hale gelmesi aslında bu ortamda firmaların yapabileceği en büyük yatırımlardan bir tanesi olacak. Çünkü şu an yani maalesef dünya o kadar hızlı gelişiyor ki maalesef şu anda yatırım yapmayan firmalar, yatırım yapanların arkasında kalmaya mahkum olacaklar. Bu yatırımın geri dönüş süresinin hesabında problem var artık. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani firmalara daha önce bu yatırım geri dönüş hesabını daha kolay yapabiliyorduk. Şu anda farklı etkenler yüzünden sen o digital thread yatırımını yaparsan bu kadar zamanda şu kadar iyileştirebilirsin. Oradan aldığımız bilgilerle hesaplıyorduk ya. Firmanın o kaynak tüketimi, kaynak kullanımı, personel maliyeti, ham madde maliyeti, satış beklentisi gibi rakamları tamamen şaşırmış durumda. Ve o geri dönüşü hesaplayamadığımız için de Bilge Hanım'ın da o katılmadığı hani bir şey var, rakam var ya, dijital dönüşüm endeks puanı, o hesaplanamaz dediği şey iyice çığırından çıkmış durumda. O puan gerçekten hesaplanamıyor şu anda. Ve firmaların da bu işi yatırım yapmasının patronları ikna etmenin tek yolu yatırım geri dönüş oranını, geri dönüş süresini doğru hesaplamak. Bunu hesaplayamıyorlar. Biz bir şekilde uzmanlığımız, tecrübemizle beraber gelip onlara kısa vadeli, küçük uygulamalarla, küçük projelerle ilerletmek istiyoruz ama o da firma sahibi olarak diyor ki bana 2 yıllık bir öngörü verebiliyor musun? Kimse veremediği için böyle yarılarda kalıyoruz. Orada fikriniz nedir? Ya şimdi şöyle bir durum var. Biz bu işte 2011'de çıktığı zaman, Endüstri 4.0 çıktığı zaman ana mesele şeydi tabii yani Avrupa'da sosyal güvenliğin özellikle maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle sosyal devlet hala yaşayan bir sosyal devlet unsuru nedeniyle emek maliyetleri yüksekti. Biraz daha karanlık fabrikaya gidelim. Emeği olduğu kadar olabildiğince düşürelim. Ve yapalım. Verimliliği arttıralım. Çünkü verimlilik seviyeleri stabil hale gelmişti aslında Avrupa'da. Şimdi yalnız dünyada majör değişimler oldu. Arap Baharı ve benzeri unsurlardan sonra çok ciddi bir göç meselesi var. Şimdi Türkiye'ye baktığın zaman Türkiye'de de iş gücü dönüşüyor. Türkiye'nin bugün nispeten katma değeri düşük endüstrilerine baktığınız zaman yani tekstil ve benzeri burada çalışan önemli bir nüfusun kayıt dışı ve mülteci ya da sığınmacı statüsündeki insanlar olduğunu görüyoruz. Şimdi bu böyle olurken alt taraftan böyle bir iş gücü gelirken Türkiye'nin nitelikli iş gücünün de ya yurt dışına gittiğini görüyoruz ya da buradan yurt dışı firmalara hizmet ettiğini görüyoruz. Şimdi bunu da beraber okumak lazım, bu dönüşümü. Özgür'ün dediği doğru. Firma sahiplerinin ya da karar vericilerin Endüstri 4.0'ın ya da dijitalleşmenin faydalarını anlamayla ilgili problemleri var. Buradaki önemli problemlerden bir tanesi belki biraz sert bir söylem olabilir ama firmaların bu manadaki orta kademe yöneticilerinin ya da işte bu dijitalleşme ofisi olabilir, bilgi işlem olabilir ya da olabilir, yeterli bilgi seviyesine sahip olmaması. Şimdi bu nedenle biz yeteri kadar hızlı dijitalleşemedik ve bu olurken bir anda hayatımıza enflasyonist bir ortam geldi. Enflasyonist ortam sadece bize gelmedi. Doğru, Avrupa'ya da geldi, Amerika'ya da geldi ama Türkiye'yi çok sert vurdu. Yani bizim şu an tüketici enflasyonumuz %100'e yakın, üretici enflasyonumuz zaten çok daha yüksek. Ve baktığınız zaman işletme sermayesi gibi bir problem var bugün kurumların. En büyük dert bu. Krediye ulaşım çok zor. %42 seviyelerinde krediler var. Bu nedenle
çok basit temel bir ihtiyaç var. Bugün Türkiye'deki imalat sektörünün ya da tedarik zincirindeki firmaların ilk bakması gereken şey şu. Benim operasyonumu bu kadar kırılan tedarik zincirlerine, bu kadar bilinmezlik ortadayken benim bu yeterince işletme sermayemi, cash flow'umu, nakit akışımı yönetmek için ne yapmam lazım? Soru çok basit. Yatırım geri dönüş oranı falan filan bunlara gelmeye gerek yok. Temel bir ihtiyaç var. Kredi bulmak çok zor. Enflasyon çok yüksek. Maliyetlerin öngörülebilitesi çok zor. İlk ne yaparsınız? Benim yapacağım şey şu. Karanlıktayım. Demin verdiğim örnekten metaforlayarak devam edeyim. Benim fener almam lazım elime. Benim maliyetlerimi, operasyonumu izleyebilmem lazım. Çünkü bizim hep Özgür'le anlattığımız bir şey var. İzleyemediğin şeyi yönetemezsin. Yani görmen lazım ki ondan sonra karar alman lazım. İzlemen lazım, yönetmen lazım ve karar alman lazım. Şu an Endüstri 4.0'ın ya da dijitalleşme diyelim. Hani Endüstri 4.0 ile dijitalleşme farklı konular ya birbirinin içine geçen konular ama en büyük faydası bu görünürlük ve daha doğru tahminlemeyle işletme sermayesini ve kaynakları etkin olarak yönetebilme. Bu artık bir tercih değil. Şimdi bunu anlatmamız lazım. Bu departmantal çözümlerle yapılacak bir şey değil. Bir tane ben burada işte yerel bir MES çözümü alayım. Oradan işte OI'yi ölçeyim. Ölçtün OI'yi. Peki kurum çapında bunu yaydın mı departmanlar arasında ya da tedarikçilerinle ya da müşterinle bu interaksiyonu sağlayabildin mi? OT-IT entegrasyonu yapabildin mi? 3 boyutlu modellemedeki değiştirdiğin herhangi bir unsuru sen maliyetle korele edebildin mi? Dolayısıyla bu perspektiften bakmadan bunu bir anda bir Big Bang şeklinde yapmaya gerek yok. Ama adım adım bu vizyona sahip olmadan yapıldığı durumda bu projeler başarısız olacak. Bizim hep söylediğimiz Fortune 500 listesinde dünyadaki kayıplar Türkiye'de de olacak. Türkiye'de baktığınız zaman aslında en büyük problemlerimizden bir tanesi şu. 1960'larda 70'lerdeki kurumların çoğu hala aynı kurumlar. Bakıyorsunuz Amerika'ya majör bir değişiklik olmuş. Endüstriler değişmiş. 1960'larda 70'lerde Apple yok. Şimdi mesela Apple bir numara, Amazon bir numara, Microsoft bunlar hep üst sıralara gelmiş. Türkiye baktığınız zaman hep aynı kurumlar. Koç grubunun şirketleri hep aynı. Şimdi bu dönüşümü sağlamanın yolu bu çevikliğe ulaşmak. Benim görüşüm bu. Yani diyoruz ki operasyonları, işleyişimizi görebilelim, takip edebilelim ve buna göre hızlı adımlar atıp daha atik bir halde, daha esnek bir şekilde firmamızı yönetebilmemiz lazım. Şimdi bu bir dönem bir lüks gibiydi ama şimdi şöyle bir durum oluyor. Türkiye açısından bu demin anlattığım problemlerin ise bir de fırsat var. Çin değil artık. Çünkü yakın coğrafya, maliyet avantajımız var. Türkiye'nin çok ciddi bir buranın üretim üssü gibi olma gibi bir potansiyeli var Avrupa'nın. Ve sadece bizim çok iyi olduğumuz hafif transit araçlarda değil. Bunun dışında savunma sanayinde, beyaz eşyada, elektronikte ve benzeri. Ve burada kaçırılmaması gereken fırsat şu. Buradan markalar çıkması lazım artık. Ama markalar çıkması için de o ana firmanın size tarif ettiği bu ürünü bu şekilde üreteceksin. Al sana çizimine kadar, maliyetine kadar ham maddeyi de buradan alacaksın. Mentalitesinden sıyrılmak için o uçtan uca bağlantıyı yapması lazım firmanın. Bizim OEM yaratmamız lazım. OEM yaratmamız lazım. Ama teknoloji geliştirmemiz lazım. Evet. Onu yapmıyoruz. Çünkü Çünkü teknolojiyi kullanmıyoruz. Teknoloji kullanmadan teknoloji geliştiremeyiz. Ana problemimiz burada. Geliştirmek için ona yatırım yapman lazım. O insanlar o yatırımı almadığı için, o gençlerde, o Ar-Ge ve Ür-Ge ekiplerinde bulunmadıkları için bunu yapacakları yurt dışına gidiyorlar. Çok ciddi bir kısır döngüye girmiş oluyorsun. Dediğin doğru. Bizim burada kendi markamızı 60 yıldır aynı firmaların devam etmesinin sebebi çünkü Ar-Ge'ye para yatırmıyoruz. Dünyadaki en düşük Ar-Ge yatırım ülkelerinden bir tanesi. %1'in de altında, milli gelirin %1'in de altında olan bir payı Ar-Ge'ye yatırılıyor. Bunun ne kadar 2 katı arttıran bir ülke bizim 10 yılda önümüze geçebiliyor. İşte Kore örneği mesela. Kore. Yani Kore ile aynı Aynen. yerlerdeyken Kore'nin Ar-Ge yaptığı yatırım sonrasında geldiği nokta ortada. Ya ben o kadar şey görmüyorum. Parlak görmüyorum ya. Şöyle savunma sanayi aslında orada fena değil. Orada Ar-Ge oranları daha yüksek. Zaten bu hani savaşlara çokça kullanılan bu insan hava araçlarından da görüyoruz. O konuda aslında bir markalaşma ve bir OEM'leşmeye doğru bir gidiliyor. Ben hani diğer firmalarda da işte kendi ekosistemlerini oturtmaya çalışan firmalar var, büyük firmalar var. Otomotiv sektöründe bunu pek yapamıyoruz aslında. Yani orada biraz daha böyle yedek parça ya da işte Arabayla göreceğiz biraz. evet Biraz daha iyi bir sektöre doğru gidiyor. TOG sayesinde Türkiye'de gelecek sene TOG'la beraber birkaç tane yerli elektrikli araç markası, tamamen yerli markası çıkacak. Hedef o araçları yurt içinde mi, yurt dışında da satabilecek miyiz? Yurt dışında sattığımız kadar satabilecek miyiz? O zaman marka. Bir de şunu söylemek lazım. Çok konuşmadık bunu bugün ama
Yani belki devletin de bununla ilgili bir şey yapması lazım. Türkiye'deki bulut kullanımı ya da abonelik bazlı kullanım oranları çok düşük. Şimdi bu o kadar önemli ki 2025 itibariyle Microsoft on-prem dediğimiz ürünlerine desteğini bitiriyor. Şimdi bu majör bir dönüşüm. Bugün dünyadaki önde gelen firmaların hepsi abonelik bazlı ve bulut bazlı sistemlere geçiyor. Bu Türkiye burada gecikiyor. Burada işte benim datam çok kıymetli. Hiç kimsenin datası çok kıymetli değil. Ve en büyük datanın güvenilirlik problemi zaten kurum içinde olduğu zaman. Bu yüzlerce araştırma var bununla ilgili. Eğer bu dönüşümü Türkiye hızlı adaptasyonu sağlamaz ise bu kültürden tutun beraber çalışma, collaboration'a kadar her türlü alanı etkileyecek. McKinsey'nin bir araştırması var. 3 boyutlu modelleme ile ilgili 10 yıl içinde minimum %60'ı buluta geçecek diye. Şimdi biz bu dönüşümü yapmaz isek bugün herkesin her yerden çalışabildiği ortamda hala dosyaları kendi notebooklarımıza, workstation'larımıza tutmaya devam edersek bu bizim rekabet avantajımızı öldürecek. Yani bununla ilgili Türkiye'de ciddi bir tartışma yok. Ama bu gelişimin ve ilerlemenin önündeki önemli şeylerden bir tanesi de, dertlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Söylediğin Ozan'ın biraz önce bahsettiği bu know-how'ın, bilginin önemiyle çok Aynen. benzer. Bu bilgiyi, yani bilgi önemli, bu yeni neslin ya da yeni dönemin en büyük değeri bu. Ama bu bilgiyi eğer biz herkese dağıtamıyorsak, verimli bir şekilde demokratikleştiremiyorsak o zaman bir anlamı yok. Bunu mümkün olduğunca dağıtmamız lazım. Bu da dediğin gibi bulut çözümleriyle mümkün. Aynı zamanda bunun öncüsü de savunma sanayi olması lazım öncelikle. Pandemi biraz bu işi hızlandırdı. Yani eskiden benim firmamda çalışılacak, bu veri başka bir türlü hiçbir yere çıkmayacak şeklinde bir durum varken pandemide insanlar işlerini yapamayınca en azından uzaktan görüntüleme sistemleri, böyle VDI deniyor, Virtual Desktop Integration Infrastructure. Bu tip sistemlerle nispeten başladı. Dediğinde de doğrusun. Hani otomotiv sektöründe de bu daha görünmüyor ama savunma sanayi buna yatırım yapıyor. Şey de önemli. Yani şimdi mesela veri güvenliğinden bahsediliyor. Bulut çözümüne hemen karşı argüman olarak veri güvenliği sıkıntısı olduğunu söylüyor bazı firmalar. Burada da şöyle bir durum var. Yeni ataklar çıkıyor. Yani bilmediğimiz yeni virüsler. Şimdi son dönemler makineleri hedef gösteriyorlar artık. Yani sadece kullandığımız PC'lerden, workstation'lardan ziyade bu internete bağladığımız, üzerinden veri aldığımız makineleri artık hedef alıyorlar. Dolayısıyla biraz IT sistemlerinin de çok kuvvetli ve çok iyi şekilde yönetilmesi lazım. Bunu firmalar kendileri yönetmek yerine, bu güvenliği kendileri sağlamak yerine aslında böyle büyük firmalardan bulut hizmeti alırlarsa daha garanti bir şekilde bu güvenliği sağlayabilirler. Bu bulut o anlamda yani güvenlik açısından da... Yani yeteneği çekmek açısından da şimdi örnek vereyim. Savunma sanayi bizim ağırlıklı olarak Ankara'da. Yani Ankara'da yaşamayan insanlar var çok yetenekli. Yazılım üzerine, tasarım üzerine ya da elektronik sistemler üzerine. Yani Ankara'ya gidemiyor adam, ailesi Bursa'da. Ya ne yapacağız yani o zaman almayacak mı o yeteneği? Evet. Yani bu dünya bitti. Bu dünya bitti. Böyle bir dünya yok. Yani hayaldir bu. Çünkü Türkiye'nin üniversiteleri, iyi üniversitelerin sınırı kapasitesi belli. ODTÜ'den kaç kişi çıkacağı belli. İTÜ'den kaç kişi çıkacağı belli. Halbuki şehirler bazında bunu yapılabilir. Hatta globale yayılabilse. Bugün Türkiye'nin önemli savunma firmalarının yurt dışında da operasyonları var. Yani bugün konuştuğumuz aslında o single source of truth dediğimiz bilginin demokratikleşmesi, merkezileşmesi konusu en önemli konu. Dolayısıyla burada majör bir vizyon değişimi gerekiyor. Türkiye bu anlamda çok büyük fırsatlarımız olmasına rağmen bu konuyu halletmesi lazım diye düşünüyorum. Fırsatlar açısından değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin elinde sahip olduğu değerler var. Bu bilgi sermayesi ya da insan sermayesi olarak düşünebiliriz. Bunların aslında kümelendirilebileceği alanda endüstriyel mühendislik çözümleri alanında. Demin saydığımız otomotiv yatırımları bunlardan birisi. Savunma sanayi belki bayrak taşıyıcısı bu alandaki Türkiye'de yaşanan yatırımlarda, gelişmelerde. Burada da gerçekten doğru adımlar atarak bu bulut bunun bir ayağı, dijital ikiz bir ayağı, doğru yapılanmaları kurarak rekabette ön tarafa geçme. Bu küresel çapta tabii ki bir rekabetten söz ediyoruz. Burada ön plana geçme. Fırsat açısından düşündüğümüzde belki çok kısa vadede değil ama hani orta ve uzun vadede çok daha refah ya da
yüksek seviyede getirisi olan bir işin başlangıcı olacaktır. Şimdi teşekkürler bu arada değerli bilgiler için, fikirleriniz için. Şöyle toparlayabiliriz. Aslında hani sıkıntılar sanırım uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. En başta savaş sanki böyle çok kısa sürede bitecekmiş gibi gözükmesine rağmen şu anda hala devam ediyor ve sonunda belli değil. Dolayısıyla firmaların bu sıkıntıları azaltma konusunda bir atılım yapmaları şüphesiz atılım yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla aslında konuştuğumuz konulardan bir tanesi insan. Yani kalifiye insan, doğru bir şekilde ulaşabileceğimiz, farklı yerlerde uzaktan çalışmalara izin verebileceğimiz, olanak sağlayabileceğimiz kalifiye insana ulaşma birinci ana plana çıkıyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda tedarik yönetimiyle ilgili olarak bu tedarik yönetimini biz daha verimli, daha esnek ve daha hızlı nasıl yönetebilirim? Benim bu farklı firmalarda aldığım bilgileri o bilgileri kullanarak nasıl daha verimli ve hızlı bir şekilde operasyonlarımı mevcut duruma göre güncelleyebilirim kısmı ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şu an için yok. Teşekkür ederim sohbet için. Çok keyifli oldu. Ben de teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere.